Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir şekilde konserve garnitürü nasıl hazırlanır onun tarifini vereceğim. Bu garnitürü salatalarınızda, pilavlarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimi nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu garnitürü isterseniz enginar yemeğinizde de kullanabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifim için 2 kilo bezelye aldım. Temizlemiş olduğum bezelyelerden 750 gram bezelye içi çıktı. Bezelyenizi isterseniz bu şekilde kabuklu alabilirsiniz, isterseniz pazarlarda ayıtlanmış şekilde var, öyle de alabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bezelyelerin hepsini bu şekilde temizleyerek genişçe bir kasenin içerisine koydum. Üzerine geçinceye kadar soğuk su ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı sirke ekledikten sonra elimle karıştırıyorum. Yarım saat boyunca sirkeli suda bekletiyorum. Bezelyeler sirkeli suda beklerken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Tarifimde 3 adet patates, 3 adet havuç kullandım. Havuçların kabuğunu soyduktan sonra ilk önce 3'e 4'e bölüyorum. Daha sonra bir parmak büyüklüğünde enine doğru kesiyorum. Kesmiş olduğumuz parçaları şeritler halinde kestikten sonra küp küp olacak şekilde doğruyorum. Havuçların hepsini küp küp olacak şekilde doğradıktan sonra genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Havuçları da kenara koyuyorum. Tarifimde 3 adet patates kullandım. Patatesleri halkalar halinde kesiyorum. Daha sonra şerit halinde kesmiş olduğum patatesleri küçük küçük küp olacak şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum sebzeler bezelyelerin büyüklüğüne yakın olacak. Sizler de doğrama esnasında buna özen gösterin. Patateslerin hepsini küp küp olacak şekilde doğradıktan sonra başka bir kasenin içerisine alıyorum. Onu da kenara koyuyorum. Bu arada genişçe bir tencerenin içerisine suyumuzu koyduk. Ocağımızda kaynatıyoruz. Kaynayan suyun içerisine ilk olarak yıkayıp süzdürmüş olduğum bezelyeleri ekliyorum. Kapağını kapatıyorum, kaynamasını bekliyorum. Bezelyeler kaynamaya başladı. Tekrar kapağını kapatıyorum. 5 dakika boyunca bu şekilde kaynayacak. 5 dakikanın sonunda havuçları ekliyorum. 5 dakikada havuçları haşlayacağız. Havuçları tencerenin içerisine koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Koymuş olduğum havuçlar da kaynamaya başladı. Tekrar kapağını kapatıyorum. 5 dakika boyunca da havuçlar kaynayacak. Bu arada bezelyeler de havuçlar kaynarken 10 dakika boyunca kaynamış oluyor. Havuçların kaynaması 5 dakika dolduktan sonra içerisine patatesleri koyuyorum. 5 dakikada patatesler kaynayacak.
Yani sizlere şöyle açıklamak istiyorum. 15 dakika bezelyeler kaynıyor, 10 dakika havuçlar, 5 dakikada patatesler. Sebzelerin pişme derecesine göre bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı ve daha güzel olur. Böylelikle içerisine koymuş olduğumuz hiçbir sebze erimemiş olur. Patatesler de 5 dakika kaynadıktan sonra artık tenceremizi ocaktan alıyoruz. Sebzeleri süzdüreceğiz ve soğumaya bırakacağız. Soğuma esnasında mutlaka sebzelerinizi soğuk suda bekletin. Böylelikle renklerinden hiçbir şey kaybetmemiş olurlar. Temiz bir şekilde yıkayıp kurulamış olduğum yarım litrelik kavanozu alıyorum. Ağız kısmına honiyi koyduktan sonra elimle garnitürlerden ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle kaşık kullanmayın. Elinizle koyduğunuz zaman sebzeleriniz ezilmemiş olur. Yapmış olduğum bu ölçülerden toplamda 4 tane yarım litrelik kavanoz doldurdum. Honiyi koyduktan sonra kavanozları dolduruyorum. Çok az elimle salladıktan sonra kenara alıyorum. Bu aşamada kavanozları ağzına kadar doldurmayın. Kavanozların üst kısmında bir parmak aralık kalıncaya kadar doldurmanız yeterli olacak. Dört adet yarım litrelik kavanozları doldurdum. Her kavanoz için bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz ya da sofra tuz kullanmıyoruz. Eğer kullanırsanız yapmış olduğunuz konservelerinizde erime olur. Üzerlerine arıtıcıdan almış olduğum soğuk sudan ekliyorum. Kavanozların ince kısmına gelinceye kadar suyla dolduruyorum. Konservelerin içerisine kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz. Çeşme suyunda kireç olduğu için konservelerinizde bulanıklık olur. Hazır su ya da arıtıcıdan kullanmış olduğunuz su yeterli olacak. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum, 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Şişelerin hepsini kapattım, genişçe bir tencere alıyorum. Tencerenin büyüklüğü kavanozlardan daha büyük olması gerekiyor. Altına temiz bir havlu serdikten sonra kavanozları tencerenin tabanına yerleştiriyorum. Tencerenin taban kısmına havlu koymamın sebebi kaynama esnasında tencereye kavanozların çarparak çatlamaması. Kavanozları tencereye koyduktan sonra üzerlerine su koyuyorum. Bu esnada ılık su kullanıyoruz. Soğuk su ya da kaynar su kullanırsanız şişelerinizde çatlama olur. Kavanoz kapakları suya gömülünceye kadar su doldurmaya devam ediyorum. Bu su miktarı bizim için yeterli. Üzerine başka bir havlu kapatarak kavanozları birbirinden ayırıyorum. Daha sonra bir tane servis tabağını kavanozların üzerine kapatıyorum. Konservelerimizi ocağımıza koyuyoruz. Konservemiz kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra sadece 10 dakika tutacağız. Konservelerimizi 10 dakika boyunca kaynatacağız. İçerisindeki malzemelerimiz piştiği için 10 dakikalık süre bizim için yeterli olacak. Sadece kapakların vakumlanmasını istiyoruz. Tencerenin içerisindeki şişelerimizi çıkartacağız. Bu aşamada sakın soğumasını beklemeyin. Kapakları tekrar sıkacağız ve tekrar bir vakumlama işlemi gerçekleştireceğiz. Konservelerinizin bozulmasını istemiyorsanız son olarak vakumlama işlemini mutlaka yapmanız gerekiyor.
Şişeler hala sıcakken çıkartıyorum. Başka bir bezin üzerine koyduktan sonra tekrar bir sıkıştırarak vakumlama işlemi gerçekleştiriyorum. Bu aşamada sizler de duyacaksınız, çok az bir fıslama sesi gelecek. Böylelikle kavanozun içerisindeki bütün havayı almış olacağız. Tekrar sıktıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bir günün sonunda örtümüzü açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şişelerin suyunda hiçbir bulanıklık yok. Gayet berrak ve güzel konserveler oldu. Videoda da çok rahat gözüktüğü gibi kapaklar da içeriye çökmüş. İstediğiniz zaman gönül rahatlığıyla açıp kullanabilirsiniz. Güneş görmeyen serin bir yerde saklamanız yeterli. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.